Sahara denince akla gelen ilk şey, güneşin kavurduğu, uçsuz bucaksız ve sessiz bir kum denizidir. Yüzyıllardır bizlere bu bölgenin gezegenin yüzündeki cansız bir yara olduğu anlatıldı. Sadece ya bu, tarihin en büyük yalanlarından biri ise, ya bu devasa kum örtüsünün altında boşluk değil de unutulmuş medeniyetlerin, inanılmaz teknolojilerin ve çağıl dünyanın bilmemeyi tercih edeceği gerçeklerin saklandığı bir mahzen varsa, Sahara aslında ölü değildir. Bir tek beklemektedir. İşte bu gizemli coğrafyanın derinliklerinden çıkan en sarsıcı bulgular. Yüzücülerin mağarası ve yerçekimsiz figürler. Mısır'ın en kurak bölgelerinden birinde yer alan Yüzücülerin Mağarası, binlerce yıl öncesine ilişik ilginç çizimlere ev sahipliği yapar. Ortalama 10 bin yıl önce, Sahara'nın Yeşil Sahara olarak bilindiği sulak dönemde yapıldığı düşünülen bu resimlerde, insanların kurbağalama stilinde yüzdüğü görülür. Ancak resmi versiyonun açıklayamadığı bir teferruat vardır. Bazı figürler yüzmekten ziyade boşlukta süzülür gibidir. Vücutları su direncinden ziyade yerçekimsiz bir ortamdaymışçasına orantısız ve bükülmüş resmedilmiştir. Yanlarındaki başsız yaratıklar ise dünyadaki hiçbir canlı türüne benzememektedir. Bu, o dönemde Sahara'da yalnız yüzmekten çok daha farklı olayların yaşandığına dair ilk ipucudur. Niyer'de bulunan 12 metre uzunluğundaki devasa tarih öncesi timsah fosilleri, bölgenin bir zamanlar dev canavarlara ev sahipliği yaptığını kanıtlıyor. Sadece bir kafatasındaki bulgu, paleontolojiyi adeta suç mahalli incelemesine dönüştürdü. Bir timsah kafatasında yırtıcı ısırığına ya da erozyona benzemeyen, kenarları erimiş şekilde duran kusursuz yuvarlak bir delik bulundu. Bilgisayarlı tomografi, yara etrafında doğal olmayan metalik bir alaşım izi saptadı. Bilim insanları yıldırım çarpması gibi teoriler üretse de, erimiş kenarlar bilinmeyen bir enerji silahıyla açılmış bir deliği anımsatmaktadır. Bu, o dönemde dev canavarları avlayan teknolojik bir üçüncü gücün varlığına işaret etmektedir. Suudi Arabistan'ın Alula bölgesinde 2017 yılında uydu görüntüleriyle keşfedilen Mustatil adındaki yapılar, insanlık tarihini sorgulatıyor. 7000 yıl öncesine dayanan bu 400 kadar taş yapı, yerden bakıldığında yalnız anlamsız taş yığınları gibi görünürken, semadan bakıldığında devasa kapı formundadır. Boyları 500 metreyi bulan bu yapıların ne gömüt ne de kale olduğu saptanmıştır. Havacılığın olmadığı bir devirde, yalnız yukarıdan bakıldığında anlam kazanan bu devasa yapılar kimin için yapılmıştı? Tanrılar için mi, yoksa hakikaten uçabilen birileri için mi? Nijer'in kalbinde bulunan Gobero mezarlığı, Sahara'da birbirinden farklı iki insan topluluğunun binlerce yıl arayla aynı yeri konut tuttuğunu gösteriyor. Avcı Kifiyanlar ve daha narin yapılı hayvancı Teneriyanlar, bu mezarlarda bulunan ve 8000 yıldır el ele tutuşan çiftler veya çiçekler üzerine yatırılmış anne ve çocuklar gelişmiş bir ritüel kültürünü simgeliyor. Sadece en çarpıcı olan yapılan genetik analizlerin bu insanoğlunun günümüzdeki hiçbir Afrika topluluğunun atası olmadığını göstermesidir. Onlar, insanlık tarihinin labirentinde kaybolmuş, aniden ortaya çıkıp sonrasında tamamen yok olmuş çıkmaz sokak dallarıdır. Cezayir'deki Tassili Narjer platosu, 15 binden fazla kaya resmine ev sahipliği icra eden bir açık hava müzesidir. Düzgüsel av sahnelerinin yanında Büyük Marslı Tanrı olarak adlandırılan 6 metre uzunluğunda ağızsız, kaska benzeyen kafalara haiz ve boşlukta süzülen figürler yer alır. Resmi bilim bunları şamanik halüsinasyonlar olarak nitelese de bu figürlerin modern astronot giysilerine ve teknolojik cihazlara olan benzerliği dikkat çekicidir. Bu çizimler atalarımızın bu dünyadan olmayan birileriyle temas kurup kurmadığı sorusunu akıllara getirmektedir. Sahara'nın bir zamanlar nehirlerle ve devasa göllerle dolu yemyeşil bir alan olduğu artık biliniyor. Ancak bu sulak devrin binlerce yıl yerine sadece birkaç 10 yıl içinde ansızın sona ermesi bilimsel bir muammadır. Daha da ilginci, 1513 tarihli Piri Reis haritası ve Vatikan arşivlerindeki 15. yüzyıl haritalarında Sahara'nın kalbinde bugün var olmayan şehirlerin ve nehirlerin resmedilmiş olmasıdır.
Bu haritacılar, binlerce yıl öncesinin coğrafi bilgisini nereden biliyorlardı? Belki de Yeşil Sahara'nın anısı bizim sandığımızdan çok daha uzun süre hafızalarda kalmıştı. Moritanya'da bulunan ve Rişa yapısı olarak bilinen 40 kilometre çapındaki iç içe halkalar, uzaydan muhteşem bir hedef tahtası benzer biçimde görünür. Jeologlar bunun organik bir aşınma bulunduğunu söylese de, Platon'un Atlantis tasviriyle olan benzerliği, 3 su, 2 toprak halkası ve boyutları, görmezden gelinemeyecek kadar büyüktür. Meydana getirilen bağlarımsız araştırmalar ve sızan danışma raporları, bu bölgeden açıklanamayan elektromanyetik sinyallerin yayıldığını iddia etmektedir. Sahara'nın gözü bir tek bir tabiat vakağı değil, tarihin en efsanevi şehrinin kalıntıları olabilir mi? Mısır'ın güneyinde, Stonehenge'den 1000 yıl daha eski olan bir taş çember bulunmuş oldu. Nabta Playa. Bu ufak yapı sadece mevsimleri değil, Orion kuşağındaki yıldızların konumunu ve hareket hızını kusursuz bir hassasiyetle kodlamıştır. 7000 yıl önce yaşamış bu insanoğlu derin bir astronomi bilgisine sahipti. İklim değişip çölleşme başlayınca bu bilgelerin Nil Vadisi'ne göç ederek Antik Mısır medeniyetinin entelektüel temelini attığı düşünülmektedir. Libya-Mısır sınırında kumların arasında bulunan sarı yeşil renkli saf silikat camlar büyük bir gizemdir. Tutankamon'un göğüs zırhında da kullanılan bu camın oluşması için 1800 derecenin üzerinde bir ısı gereklidir. Bölgede bir göktaşı krateri bulunmaması bu ısının deposunu belirsiz kılmaktadır. Bazı antik metinlerde geçen tanrıların silahları tasvirleri bu camın tarih öncesi çok güçlü bir patlama ya da teknolojik bir savaşın izi olabileceği ihtimalini doğurmaktadır. Sahara'nın en büyük sırrı belki de şu an bizlerden saklanıyor olmasıdır. 2025 senesinde özel bir araştırma ekibinin dronlarla tespit ettiği mükemmel geometrik yapı ve bu yapıdan yayılan termal ısı, bölgenin aniden Amerikan askeri güçleri tarafınca kapatılmasına niçin oldu? Moritanya ve Nubya çölündeki bazı bölgelere girişin yasaklanması ve 4000 yıllık bir mağarada bulunan dijital ikili kod, birilerinin Sahara'nın derinliklerinde bir şeyleri herkesten önce bulmaya çalıştığını göstermektedir. Sahara bir tek ölü kum yığınlarından ibaret değildir. O, insanlığın ve kim bilir bu dünyanın dışındaki güçlerin ortak hafızasının saklandığı devasa bir arşivdir. Kumlar çekildikçe bildiğimizi sandığımız tarih her geçen gün daha fazla sarsılmaya devam edecektir.